Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu sefer elimizde robot süpürge var. Mi firmasının ürettiği Mi Robot Vacuum Pop P kodlu ürün. Üstüne Rusça ve İngilizce yazılmış. Muhtemelen Rusya'ya da buradan gidiyor veya içinden direkt Rusya ve Türkiye'ye yollanan bir ürün. En önemli özelliği ıslak, yani daha doğrusu nemli bir silme de sağlıyor. Aynı zamanda süpürge. Detaylı biçimde inceleyeceğiz ürünü. Bizim daha önce kullandığımız emektar 5-6 senedir kullandığımız bir robot süpürge daha var. Bunun kadar akıllı değil. Bununla onun farklarını, varsa benzerliklerini anlatmaya çalışacağız. Ve en önemlisi almaya değer mi? Bunu sizinle paylaşmaya çalışacağız. Dilerseniz hep birlikte kutuyu hemen açalım. Kutu ağır, 4-5 kilo civarında. Açılmamış bir kutu. Genelde bu ürünleri hep aynı yerden almaya çalışıyorum. Gayet güzel sarılıp gelmişti. Bu dış kutusu ürünün. Bir de içten bir kutu daha çıkacak. Ve bu da içteki kutu. Videolarında göreceksiniz. Bir tane hava filtresi var Xiaomi'nin. Hepsi buradan almıştım. Onu herhangi bir dış kutuya koymadıkları için üstünü bantlamışlardı. Kutu rezalet haldeydi. Şu anda kutuda hiçbir sorun yok. Etiketini kaldıralım. Kulaklığını kaldırıp açalım. Bakalım neler çıkacak içinden. Evet, tahmin ettiğimiz gibi burada temizleme fırçaları. Bu taraftaki kapağı kaldırdığımızda da muhtemelen silme. Evet, silme. Görüyorsunuz, burası ıslak silmeyi yapacak kısım burası. Son derece güzel. Onu da çıkarıp şu köşeye koyalım. Burada başka bir şey yok. Ve altımızda cihaz çıkıyor. Çok güzel bir kılıfı var. Çok güzel kalın bir kılıfı içerisine koymuşlar. Buradan da onu çıkartalım. Kılıfın içinden ve cihazımız karşımızda. Evet. Temel olarak aynı lastikleri kullanıyor bu tarz tüm cihazlar ve amortisörlüdür. Aynı zamanda önde 360 derece dönen bir sarhoş teker ve uzun bir fırça oluyor. Buraya temizleme fırçalarını takıyorsunuz. Bunlar dönerek bu tarafa itiyor. Bu da büyük fırçada hazneye atıyor. Bunda ekstra olarak buradan su verip, yani çok az bir su olduğunu düşünüyorum. Denerken göreceğiz. Su verip yeri de ıslak da silebiliyor. O yüzden tercih ettik. Bu öndeki kısım geri dönüşleri sağlıyor. Bir mikro switch mekanizması var. Arkada kapaklı bir yapısı var. Bu kapağı kaldığınız zaman hazne burada. Bir temizleme fırçası da düşünmüş Xiaomi. Çok güzel bunu düşünmesi. Üstte bir lazer sensör var. Bunu çok merak ediyorum. Gündüzleyin lazer ışığı veriyor mu, vermiyor mu? Üstteki lazer sensör. Zararlı mı değil mi? Biraz araştırdım. Zararlı olmadığı söyleniyor. Gözüken bir lazer değil. Ama yine de bebekler için tehlikeli olabilir. Bu tarafa bir stok koymuşlar. Bunu çıkarmamız lazım kullanmadan önce ki öyle yazmışlar. Çünkü bu mikro switch devreye girmez. Switch olunca ona mutlaka dikkat edin. Evet, bir de şarj istasyonu olması lazım. Onu buraya koyalım tekrar. Şarj istasyonu da evet burada. Bu bunun evi. Buraya gelecek cihaz şarj olmak için. Dolayısıyla evi de son derece şık. Evet, haznesi. Filtresi ve haznesi. Biraz malzeme kalitesi iyi değil burada açıkça. Filtreyi çok iyi yapmamışlar. Aynı malzeme kalitesini kullanmamışlar. Burası da su haznesi diyor tahminim o ki. Su haznesi de burası. Buraya da su dolduruyoruz. Evet. HEPA filtre budur. Buraya da tozlar dolu. Bir de şarj kablosu çıkması lazım. Şu poşetler çok kaliteli. İlginç biçimde kaliteli. Şu koydukları poşetler böyle kumaş gibi premium bir algı yaratıyor. Kutunun içinden çıkıp da en beğenmediğim şey açıkçası bu toz ve su haznesi. Buradaki plastik kalitesinin bunlarla hiçbir alakası yok.
içeride kalacak ya da nasıl olsa bu pis şeyleri çekiyor. Çok kaliteli olması gerekmiyor demişler herhalde. Muhtemelen de yedeği vardır. Burada bir şey daha var. Bu da tahminim o ki filtrenin yedekleri. Paspasın yedeği. Bir tane paspas yedeği var içerisinde. Buna çok ihtiyacımız olabilir ilerleyen dönemde. Çünkü aşınacaktır %100 olarak. Bunun içine gayet başarılı biçimde sokmuşlar. Biz de çıkarttık. Gördüğünüz gibi yedek paspası da burada. Detaylı incelemede ürünü ilk önce şarj edeceğiz. Şarj kısmını ben atlayacağım. Ondan sonra ürünü test edeceğiz. Evet. Şimdi süpürgemizi prize taktık ve şarj ettik. Şimdi sıra Mi Home uygulamasını tanıtmaya geldi. Home uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir cihaz ekleme bölümüne geçeceğiz. Ama öncesinde süpürge üzerinden 2 tane tuşu basılı tutuyoruz. Network connection'ı için yeniden bağlanmak istediği bilgisi geliyor. Bluetooth'umuzun açık olması gerekiyor. Bu iki tuşa basılı tuttuktan sonra. Bluetooth açıkken buradaki artıya basıyoruz ve yeni bir cihaz var mı yok mu onu arıyor. Bakalım bulabilecek mi? Şimdi telefonumuzda Bluetooth'u açtık. Cihazımızda iki tuşa basılı tutarak reset attık ve Bluetooth açıkken Wi-Fi'den robotu bulup robota bağlandık. Robota bağlanmanın akabinde şu anda Wi-Fi'de robota bağlıyız. Cihaza bağlanmaya çalışıyor ve cihazı da evin Wi-Fi'ine ekleyecek sistem. Şu anda ekledi. O da seçin diyor yine her zamanki gibi. Burada ne seçtiğinizin bir önemi yok. İstediğiniz bir şey seçebilirsiniz. Herhangi bir link seçiyorum. Next diyorum. Adını değiştirebilirsiniz. Gerek yok. Ne olduğunu biliyoruz. Şu anda robot vacuum cleaner aktif. Şimdi öncesinde buradan cihazı çalıştırabiliriz. Ama çalıştırmadan önce biraz cihaz hakkında konuşmakta fayda var. Cihazı açtıktan sonra iki farklı hazne tipi var cihazda. Bu kapağın altında o hazneler. Burada çok şık düşünülmüş bir kesici ve burası keskin kısmı saçları kesmek için ve temizleme ucu var. Şu anda üzerinde cihazın şuradan bastırarak açılıyor. Su hazneli olan hazne var. Buradan da tozları oluyor. Yan tarafında ufak bir su haznesi var. Çok küçük bir su haznesi. Muhtemelen çok hafif nemlendirerek yerleri silecek. Yani buna bakarak konuşursak. Dolayısıyla çok yüksek beklenti içerisinde şu anda değiliz. Bu HEPA filtresidir üstündeki. Orayı da oturtuyoruz. Şurada bir iletişim kurduğu pinleri var. Kaldırıldığını farkına veriyor bu sayede. Buradan tozlar çekiliyor ve içine doluyor. Bir de bir diğer haznesi var. Onu da çıkarmak istiyorum. Diğer hazne de şu şekilde. Burada tabi gördüğünüz üzere bir su haznesi yok. Full içerisi toz doluyor. Sulu kullanacağınız zaman bunu seçmeniz lazım. Burada bir huni gibi bir şey yok bunu doldurmak için. Bence ıslatmamaya dikkat edin. Çünkü oradaki ıslaklık başka yerlere gidebilir içeriden. Yani gitmese bile tozlara yapışır ve hiç güzel olacağını düşünmüyorum. Temizleyemezsiniz. Dolayısıyla su koyarken dikkat etmekte fayda var. Çok ilginç bir detay var. Bir tane fırçası var sadece cihazın. Bu da yedek. Bu tarafta bir tane fırçası var. Bizim daha önce yaklaşık 5-6 senedir kullandığımız robot da hemen yan tarafta, onu size göstermeye çalışayım. Bu robotta çift fırça var. Çift fırçası sayesinde tozları önüne atıp çok güzel biçimde temizlik yapabiliyor. İkisinin kıyaslamalarını da yapacağız. Gördüğünüz gibi iki tane fırça var önünde. Desibel metreler ne kadar sesli olduklarına bakacağız. Biz geceleri rahatlıkla bu gördüğünüz robotu çalıştırabiliyorduk. Acaba diğerinde de aynı şekilde rahat biçimde geceleri çalışıp çalıştıramayacağımızı birlikte test edeceğiz. Bunu evine yollayalım. Evet, evini buldu her zamanki gibi görev bilinciyle, başarılı biçimde. Adaptör 20 volt bu arada. Yani bozarsanız bulabileceğiniz türde bir adaptör değil.
Yani bozmamaya özen gösterin. Standart dışı bir adaptörü var. Bu pedlere ıslak elle değerseniz, ped dediğim yerler şarj adaptörünün önündeki kısım. İkisine birden değerseniz muhtemelen kısa devre yaptırıp hafif de elinizi acıtacaktır. Özellikle çocuklu evlerde 20 voltla bir daha kontrol etmek istiyorum. Doğru bilgi vereyim. Evet, 20 volt. Doğru hatırlıyorum. Yani biraz el acıtabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Üstte lazerli bir sensör var. Çok teknolojik aletleri çok sevmiyorum aslında. Evin haritasını çıkarıyor. Bu bilgiler bütün Çin'le tabii ki paylaşılıyor. Ama yıllarca Amerikan ürünlerini kullandık. Çin ürünleri de hem fiyat olarak hem de performans olarak Amerikan ürünlerinin altyapısını da oluşturduğu için mecburiyetten alıyoruz. Bizim paspas yapabilen bir robota ihtiyacımız vardı. O yüzden aldık. Paspas kısmı altta, buraya takılıyor. Ve öbür hazneyle birlikte paspasını yapıyor cihaz. Burada da tek fırçası da burada. Diğer fırça zaten içeriye toplayan. Ama bu taraftan gelen tozu buraya nasıl alacak? Emin değiliz. Ön taraf burası. Ön tarafında bir sensörü var. Üstte de bir sensörü var. Bir de muhtemelen böyle çarpma anında dönmeyi sağlayan mikro switchler var üzerinde. Mantık olarak tamamen aynı mantıkta çalışıyor aşağı yukarı. İstasyona elimle yolladım ben bunu. Bu arada üstündeki tuşlarla da evine gidip veya çalışmaya başlayabiliyor. İlla telefona muhtaç değilsiniz. Şimdi tankı nasıl dolduracağım? Dediğim gibi bizim için önemli olan kısmı ıslak temizlik yapabilmesi. Diğer robotla da kıyaslama imkanımız olacak. En azından sözlü olarak kıyaslama imkanımız olacak. Dolayısıyla iyi bir inceleme olacağını düşünüyorum. Eğer bu inceleme size ürünü alıp almamak konusunda yön veriyorsa kanalımı takip edip altta da yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü hem bize bir teşvik oluyor hem de bu incelemeler gerçekten çok uzun zamanlar alıyor. Bunları editleyip buraya yüklemesi. Dolayısıyla takip edip bir de beğeni atarsanız mutlu olurum açıkçası. Şimdi aradan günler geçti. Şarj işlerini hallettik ve makineye de ısındık. Özellikle incelemeleri birkaç farklı bölüme koyuyorum ve editlemesi çok daha zor oluyor. Ama bunun nedeni size daha iyi deneyimler aktarabilmek. Diğer ürün incelemeleri gibi hediye gelen ya da birkaç gün sizde duracak ürünlerin incelemelerinde o sıcaklığı yakalayamazsınız. Size şimdi çok önemli bilgiler vereceğim. Özellikle bu bölümden sonrasını dikkatle dinleyin. Çünkü kafanızda olan soru işaretlerine veya aklınıza gelmeyen soruların hepsine cevap bulabileceksiniz. İlk önce isterseniz yeni bir ürün var aramızda. O dönemde buna ihtiyacımız olduğunu düşünüp bu ürünü satın aldık. Gördüğünüz ürün sadece su haznesi ve ekstra olarak satılıyor. Dolayısıyla bu ürünü almamız gerektiğini hissettik. Bizde ayrıyetten farklı bir robot olduğu için biz bunu paspas olarak kullanmak istiyorduk. Ve sizinle birlikte açıyorum. Diğerlerinden bir farkı yok. Buna sadece su doldurabiliyorsunuz ve uygulama içinde sadece suyla temizlik yap kısmını aktif etmiş oluyor. Gördüğünüz gibi içi bomboş. Buradan açıyorsunuz, suyunu doldurup buradan makineye takıyorsunuz. Böylece sadece paspas görevini yerine getiriyor. Ondan önce bildiğiniz üzere sadece toz haznemiz vardı. Buradan açıyoruz. Şuradan döküyoruz. Bu dökme kısmını beğenmedim, onu söyleyeyim. Bu kapağın açılıp dökülmesini beklerdim. Ve cihazın kendi içinde şu anda olan hem su hem toz haznesi olan ve cihazla birlikte gelen hazne var. Şimdi söyleyeceklerim not biçiminde aldım. Diğer robotla da kıyaslamak istiyorum. Çalıştırıp ses şiddetini ölçmeden önce. Diğer robota göre daha sesli ama birkaç farklı modu var. Öncelikle ön tarafa konulmuş mesafe sensörü bu cihazda önemli. Diğer eski model cihazlarda olan şuydu. Bu çarpmanın şiddetine göre, yani her yere çarparak, mobilyalarınıza çarparak siz dönüyordu, geri dönüş yapıyordu. Şu anda hiçbir yere çarpmıyor gibi bir şey. Eğer karşısında çok parlak bir yüzey ve ultrasonik mesafe sensörü zannedersen çok parlak yüzeyi fark etmez ise ancak çarpıyor. Bu durumda da çarpıp geri dönüyor. Dolayısıyla çarpma işi çözülmüş. Mobilyaları zedeleme, engelleme. Bütün yeni nesil cihazlar için aslında bir bakıma da konuşuyorum. Eğer önünde bu ultrasonik sensörü varsa demek ki
sizin mobilyalarınıza çarpmayacak demektir. Eğer çarpıyorsa yazılımı kötüdür ki olmaz. Genelde benzer yazılımları kullanıyorlar. Ama bunun da bir dezavantajı olmuş. Perdeler. Perdeleri yani hiç çarpmamaya programlı olduğu için perdeleri eğer sizin evinizle perde arasında evinizin camıyla perde arasında mesafe çoksa o perdenin altından geçip oraları temizlemiyor. Eski robot onların hepsini yapıyordu. Şimdi çok önemli noktaya geliyoruz. Aklınıza belki gelmemiştir. Paspas kokusu. Evet. Paspas. Döndürelim makineyi. Paspas burada gördüğünüz gibi biraz da hafif kirlenmiş gibi ama arada temizliyoruz. Çünkü paspas kokusu var. Paspas kokusu teknolojiyle halledebilecek bir şey değil. Belki üstün kumaş teknolojileri çıkar ve bu kokuyu yenerse ama robotların da onun için bir 5-6 seneye 10 seneye ihtiyaçları var bence. Paspas kokusu maalesef oluyor ıslak kaldığı için. Çok kolayca çıkıyor bu elimde gördüğünüz paspas. Dolayısıyla yıkamanız arada gerekiyor kokuyu yenmek için. Yani bunu aldım, kullandım, hemen temizlendim. Ertesi gün yine kullandığım gibi bir şey yok. Bunu mutlaka aklınızda bulundurun. Bunu böyle çıkartıp normal süpürge gibi de davrandırabiliyorsunuz ki bu çıktığı zaman halının üstünde daha performanslı. Bu takılıyor maalesef. Üstündeki lazer sensörünün gözlere bir zararı olmadığı söyleniyor ama ürün Çin malı biliyorsunuz verileri. Gözle gözükmeyen bir lazer sensör var üstünde. Evi haritalıyor. Hatta YouTube'da gece modunda çekilmiş bir video var. Evin her tarafına lazerler gidiyor falan. Dolayısıyla o videoyu da izleyebilirsiniz eğer böyle şeylere karşı hassassanız. Yeni su hazinesini konuştuk. Çekim gücüne bakarsak çekim gücü tek fırçalı olmasına rağmen gerçekten çok yüksek. Tek fırçadan kasıt şurada görmüş olduğunuz fırçası. Diğer robotlarda, bizim diğer robotumuzda, onu da şuradan alalım. Gördüğünüz gibi eski ama iki tarafında da iki tarafında da fırçaları var. Bunların da fırçalarının yenisini sipariş ettik. Fırçalar zamanla böyle olmak zorunda. Dolayısıyla bu süpürme işini yapacak. Pilini de değiştirdik. Diğeri de silme işini yapacak beklentimiz vardı. İkisi de işlerini yapıyor. Metal ayak ve kablolara karşı ikisi de yine her zamanki gibi dolanıyorlar. Ben sıkıştım diyor ve gidip kurtarmak zorundasınız. Bazen yani daha fazla ötmesini veya telefona notification vermesini istiyoruz beyaz olan robotun. Ama sıkıştığı zaman bazen yapmıyor. Bazen haritalaması çok uzun sürüyor. Haritayı unutuyor falan. İlk başlarda biraz problem var ama ezberledikten sonra bir problem yok. Her zaman bu fırçanın olduğu yönde ilk önce dış çeperi dolaşıyor. Yani nerede çalıştırırsanız çalıştırın, çalıştığı odadan temizliğe başlayacak. Bunu unutmayın. Salona koyabilirsiniz dolayısıyla eğer salonun temiz olmasını istiyorsunuz. Bu yönde temizliği yapıp ondan sonra araları tek tek süpürmeye başlıyor. Buradaki en güzel bir şey haritadan takip ediyorsunuz ve dokunmadığı hiçbir yer olmuyor. Giremiyorsa dokunamıyor. Evet tamam. Ama giriyorsa emin olun ki orayı paspaslayacak ve silecek. Diğer robotta o olay öyle değil. Diğer robot sadece buraya çarpıyor. Yani çok akıllı değil ama bu Enkel'in bir ürünü. Bunun yeni modelleri de var. Muhtemelen daha akıllanmıştır. Demek istediğim bu belki 4-5 senelik belki daha fazla senelerde kullandığımız bir robot. Yeni modelleri muhtemelen haritalama yapıyordur. Sadece bu çarpıyor dönüyordu. Çarpıyor dönüyordu. Buraya çarparsa bu tarafa dönüyor. Buraya çarparsa bu tarafa dönüyordu. Yani saatlerce çalışıp bir noktayı süpürmediği oluyordu. Fakat şarja takıyorsunuz. Bir daha çalıştırıyorsunuz. Değişen bir şey olmuyor. En azından siz evde yokken de süpürebiliyor. Notebook kablolarına kesin ikisi de takılıyor. Ve sandalyelerin metal ayakları varsa böyle yere paralel boru gibi olan, hani 4 tane yere nokta şeklinde değenden bahsetmiyorum. Yerde boru gibi ilerleyen bir ayaklar varsa evinizdeki mobilyalarda %100 onlara da takılıp üstünde asılı kalacak. İnatçı biçimde onun üstünden atlamaya çalışacak ve atlayamayacak. Şu yükseklik sizin için çok önemli. Şimdi belli bir süre sonra biz bu yüksekliğe göre mobilyaları almaya başladık neredeyse evimize. Altına giremeyen hiçbir şey almıyorduk. Bir dolap yaptırdık. Onu da altına girilebilen bir dolap falan yaptırdık. Yani bu yükseklik çok önemli. Şurası 8 ama burada bir sensör var. O da 2 santim olsa 10. 10 santimin altına
girebilmesi lazım. Girerse bütün koltuklarınızın altı tertemiz olur. O da önemli bir ayrıntı. Robot almadan önce hiçbir koltuğunuzun altına girmiyorsa o tozla savaşamazsınız. Koltuklarınızın en azından 3'te 2'sinin altına robot girebiliyor olması lazım. İçine deterjan koyabilirsiniz. Çünkü hiçbir önemli bir şey yok su haznesinin iç tarafında. Bunu buradan çıkartalım. Biraz tozlu olabilir. Evet. Bakın buraya su damlıyor. Şuraya. Bu deliklerden de paspasa damlıyor. O kadar yani. Burada bir elektronik bir kısım yok. Çok güzel izole etmişler. Buradan çekiyor. Burada filtre kısmı var. Motorun filtre kısmı. Arada evet konuşuyor bir de. Türkçesi de var sanırım ama bizde İngilizce konuşuyor geldiğinden beri. Çok önemli bir nokta. Bir önemli nokta da eğer yaşlı birileri bu cihazı alacaksa ki telefona hakim olmaları gerekiyor. Çünkü bir kumandası yok ve en bizi sinir eden şey şöyle bir öbür robotun bir kumandası var ve istediğimiz yer ileri geri sağ sol yaptırıyoruz gidiyoruz. Bunun uygulamanın üstünde var ama her basışta 5 santim kadar gidiyor. Her basışta 5 santim kadar gittiği için de bir yerden bir yere götürmek çok zor oluyor. Yani ama ona karşılık uygulamada ne var? Açıyorsunuz uygulamayı diyorsunuz ki şu noktaya git. O noktaya gidiyor evet. Ama o anda acil bir hareket ettirmeniz gerekiyorsa bir şeye takıldıysa kabloyu şey yaptıysa ne yapacaksınız? Mecburen durdurma tuşuna bakıp çıkarmaya çalışacaksınız. O zaman da takip gerektiriyor. Onu da o haliyle sevmiyoruz açıkçası. Kumanda eksikliği çok fazla. Yaşlı birey üzerinden bir şey daha anlatacaktım. En fazla su akıtma modunu seçtiğinizde, bu arada ben uygulamayı da açayım. Seçtiğinizde gerçekten kayacak kadar yerleri ıslatıyor. Yani bu durumda kesinlikle ve kesinlikle dikkatli olmanız lazım. Yani bu sizi kaydırıp düşürebilir. Bu bir net bir durum. Dolayısıyla bunu almadan önce de o konuda dikkatli olmanız lazım. Şu anda bizde çalışmayan bu MOP moduydu. Artık MOP modumuzda çalışacak yeni su haznemizle birlikte. Gördüğünüz gibi Silent, Standard, Medium ve Turbo diye 4 farklı seçeneği var. Turbo da çok sesli. Biz gece çalıştırıyorduk bu cihazları öncekini. Öncekinin böyle farklı seçenekleri yok ama en yüksek hali yani tek hali en yüksek hali. Bunun standardıyla medium arasında bir şey. Tabi turboda da gerçekten çok iyi çekiyor yani her şeyi çekiyor. Şimdi yerlere bir şeyler döküp çekiyor mu çekmiyor mu testi yapmayacağım. Bu robotların en kötüsü bile yere bir şey döktüğünüzde çeker yani. Yani koca bir kağıdı da alabiliyor bu özellikle tıkanmadan. Hazneye bu kısmı gayet geniş yapmışlar. Bir çorabı da alabiliyor. O zaman tıkandım diyor bazen. Dolayısıyla bu açıdan da mükemmel diyebiliriz. Su adresini koyalım. Bakalım. Evet, water tank has been installed dedi. Yani su haznesi yüklendi dedi. Muhtemelen bunların da bir yerinde bir çip olabilir ve direkt tanıyor. Desibel metre ile bir ölçüm yapalım. Sizin için anlam ifade etmesi için şunu yapmanız gerekiyor. Evde kullandığınız sesli bir cihazın fabrika verilerini bulun. O cihazın sesini biliyorsunuz çünkü. Diyelim orada 50 desibel yazıyor. Burada 70 çıkıyorsa onun biraz fazlası. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Desibel metrenin sizin için anlamlı olması için. Ben şimdi cihazı vakum modunda çalıştıramayacağım. Çünkü üstünde sadece su haznesi var. MOP moduna getirdim. İçinde su yok. Önemli değil. Şimdi start diyorum. MOP üstünde yok diyor. Uyarı verdi. Evet doğru yok. Biz çünkü çıkardık. Şimdi böyle yapıyoruz. Şu arka tarafına onu da sensörlü yapmışlar. Evet MOP şu anda üstünde. Tekrar start'a basıyorum. Başlıyor diyor. Evet etrafında dönerek durum değerlendirmesi yapıyor şu anda. Şu andaki sesi ben susayım. Muhtemelen en sessiz modda çalışıyor MOP olduğu için vakum çalışmıyor. Bu modda susuyorum şu anda. Paspas modunda neredeyse hiç sesi yok.
şeyi değiştirelim. Vakum modunu alalım. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi sadece toz haznesinin içine soktuk. Buradan vakum seçiyoruz. Vakum hayır. Çünkü sadece vakum. Modu değiştirdim mi diyor. Değiştirdim dedik. Silent'tayız. Yani en sessiz modu. En sessiz modunda bakalım nasıl olacak bu işler. Start diyelim. ...60 desibellerde gördüğünüz gibi standarda alıyorum. 65-66 oldu. Medium alıyorum. ...70'lerde oldu. Evet. Ve turboya alıyorum. Ve biraz kamerayı döndürüyorum. Ve turboda da 75'i... ...75'i görmedi. Dolayısıyla iyi denebilir. Şimdi durduralım tekrar. O ısrarla ne yapmak istiyor gördüğünüz gibi saat yönünün tersine evi dolaşma çabası var. Çünkü fırçası sağ tarafta. Şimdi buradan eve git diyeceğiz. Eve gönderiyoruz. Şarjı biter mi bitmez. Bu arada evini çok rahatça buluyor. Eski robot maalesef evini bulamıyordu. Evini bulmak konusunda o kadar başarılı değildi. Onu belirtmekte fayda var. Şu anda evini arıyor. Evet. En yüksek turbo modunda gece çalıştıramazsınız bana sorarsanız. Bu arada alt kata ses falan yapmaz lastikleri, tekerlek. Tabi evinizde çok kötü bir izolasyon yoksa katlar arasında alt kata kesinlikle ses yapmaz. Bir de diğer robot olanlar için diğer robotu çalıştıralım. O evine gittikten sonra onu izliyoruz. Şimdi diğer robotta ses seviyesi nasıl acaba? Diğer robotu çalıştırdık. Desibel metremizi açtık. Gördüğünüz gibi 60'larda 65 civarı kameranın ayağına çarptı. Sadece vurarak dönüyor genelde. Aslında onun da gördüğünüz gibi vuruyor ve dönüyor. İçindeki mikro switch çok önemli onda. Şimdi evine yollama tuşuna basacağım. Diğer robotu rahatsız etti. Mesela bu robotu rahatsız ederseniz birisi çarparsa falan rahatlıkla tekrar geri çıkıp tekrar evini buluyor ama öbürkü şarjdan çıkarsa çocuk falan oynarsa zannedersem bulmuyor. Şimdi doku orada olmasına rağmen gördüğünüz gibi dokunu bulamadı. Çünkü muhtemelen açısı yanlış. Şöyle göreceği bir alana koyalım. Evet. Şimdi diğerini rahatsız edelim. Gördüğünüz gibi evini bulmuyor. Küçük bir yazılım hatası diyebiliriz. Evden ayrıldıysam geri gel. Bakın evden ayrıldı. Ben rahatsız ettim. Çünkü bu çocuklu evlerde çok olan bir şey. Bu inceleme de önemli. Dediğim gibi yerlere bir şeyler döküp çekmeye çalışmayacağım. Alacağınız herhangi bir markanın herhangi bir robotu yerlere bir şeyler döktüğünüz zaman çeker zaten. Çok önemli değil. Bu vesileyle bu videolar özellikle bende daha da uzun sürüyor çekmesi. Çünkü neredeyse 3 farklı bölümde çekiyorum. Onları bir araya getirmesi çok zor oluyor. Niye böyle çekiyorum? Çünkü kullandıktan sonra farkında varılan bir sürü şey oluyor yeni alınan tüm ürünlerde. Dolayısıyla bu anlattıklarımızı ürünü almak ya da almamak konusunda size yardımcı oluyor ise lütfen videoları beğenip kanalımı takip ederseniz sevinirim. Bu incelemenin de sonuna geldik.
Bir başka incelemede umarım tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.